Yeniden birlikteyiz değerli izleyicilerimiz ve zaten tanıyorsunuz Ve kendisini. her zaman tanıdığınız algoloji uzmanımız, yani ağrı bilimleri uzmanı uzman doktor Ahmet Yılmaz karşımızda. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Adana'dan geldiniz. Adana'dan buraya kadar geldiniz ama burada İstanbul'da da ofisiniz var. Adana'da da ofisiniz var. Git gel yapıyorsunuz. Bizim program içinde sürekli mekik döşüyorsunuz. Aynen. Peki, hoş geldiniz diyoruz. Geçen sizle yaptığımız programda özellikle diz eklemi arası diz ağrıları için kök hücre uygulaması korkunç gişe rekorları kırdı. Bundan biraz daha bahsetmek istiyoruz sizinle. Ben programdan önce de söyledim, mutlaka annemi de size getirmek istiyorum. Tabii ki her Annem zaman. 83 yaşında Burcu. Müthiş. 8 doğum yaptı annem. Tam Osmanlı kadını. Babam 2 kardeş. Uf. Ama biz 8 kardeş. 8 tane çocuk doğurunca annem şey diyor. Oğlum diyor, bir tane duvardan diyor 8 tane kiremit çek bakayım. Duvar yerinde duracak mı? Ama annem hala gümbür gümbür yerinde duruyor. Allah uzun ömür versin. Diz ağrısı var sadece. Evet, diz ağrısı var. Daha önceden bir diz ameliyatı falan da oldu. Ama her türlü diz probleminde, kireçlenmesinde, menisküste, diz ağrısı diyelim kısaca. Diz ağrısında kök hücre. Kök hücre nasıl, ne elde edilir, dize nasıl faydası vardır, diz ağrısını neden giderir diye sorsam, bir başlangıç yapsak. Evet. Vücudumuzdaki kök hücre kaynakları en çok bizim kullandığımız pratikte karın yağ bölgesi, kemik iliği ve bazı özel durumlarda diş minesi de kullanılıyor ama biz daha çok karın yağlarını kullanıyoruz. Evet. Karın yağları elde edilmesi kolay, hasta için fazla bir sıkıntı oluşturmayan, ameliyathaneye girdisi çıktısı toplamda 45 dakika içerisinde biten, bittikten sonra günlük yaşantısını etkilemeden hasta hemen 1-2 saat sonra günlük yaşantısına dönen bir uygulama yöntemi olduğu için biz kök hücre tedavisinde kaynak olarak karın yağlarını kullanıyoruz. Kök hücre rejeneratif, yani yenilenme ve onarıcı tıbbın bir tedavi seçeneğidir. Diz kireçlenmelerinde de erken dönemlerde ve erken yaşlarda 60 yaşın altında protez ameliyatını geciktirdiği, hatta engellediği için ameliyatı engellediği için, ihtiyaç duyurmadığı için bu nedenle reytingi çok yüksek ve bu nedenle çok soru alıyoruz ve ben de en çok baktığım hasta grupları son zamanlarda diz ağrısında kök hücre uygulanır mı diye gelen hastalarım. Yoğun olarak nereden yapıyorsunuz? Şimdi kök hücre kaynaklarını saydınız ama yoğun olarak siz herhalde bu göbek yağından alıyoruz değil mi? biz. Bunun alınması zor mudur? Yani bir ameliyat mıdır bu, yoksa hemen 5 dakikada olabilen bir şey mi? Değil, biz lokal anesteziyle yaklaşık 1 ya da 2 milimetrelik bir delik açıyoruz. Kesimiz de yok. Tamam. O kesiden 100 ile 200 gram yağ elde ediyoruz. Tamam. Ameliyathanede hasta başında yaklaşık bir 25 dakikada bazı özel filtreler var. Bu filtreler o yağ dokusunu bu filtrelerden geçirerek kök hücreden konsantre bir stromal yağ dokusu elde ediyoruz. Yani kök hücreyi konsantre hale getiriyoruz ve yaklaşık 6 ile 8 mililitrelik bir kök hücre konsantresi veriliyor bize. Bir enjektör. Bir enjektörde. Bir enjektör kök hücremiz var. Sonra Evet. ne yapıyorsunuz bunu? Onu dizde ya da omuzda ya da kalçada hangi eklem hasarlıysa ya da hangi eklemi onarmak istiyorsak ona enjekte ediyoruz. Bel fıdığında veya boyun fıdığında da kullanıyor musunuz? Son zamanlarda kullanılmaya başlandı. Onlarda da iyi sonuçlarımız var. Ameliyatsız tedavi seçenekleri arasına girmiş durumda. Şimdi seyircilerimiz için o zaman tekrar baştan bir daha bir sayalım. Göbek yağından elde ettiğiniz kök hücreyi 1. Boyun fıdığında, 2. Bel fıdığında, 3. Omuz yırtıklarında ve şeylerinde. Sonra dirsekte, bilekte de olabilir galiba. Evet, bütün eklemlerde. Kalçada, dizde, ayak bileğinde. Bütün eklemlerde kullanılıyor. Peki sonuç ne oluyor Ahmet Hocam? Sonuç erken dönemde. Niye yaptık yani biz bu işi? Şimdi erken dönemde ilk 3 ay içerisinde biz oraya bir eklem sıvısı veriyoruz aynı zamanda. Bu eklem sıvısının kayganlığından dolayı hemen bir ağrı kesici özelliği başlıyor. Ama asıl onarıcı ve yenilenme 3 ay içerisinde başlar. Kalıcı etki 3 ay içerisinde başlar. Ve 6 ay içerisinde de 3 ila 6 ay içerisinde verdiğimiz bölgedeki kıkırdak hasarını onarmış olur. Onarıcı özelliğe sahiptir. Sonuçta şöyle bir şey, sizin normalde bizim normalde vücudumuzda olan bir şey kayboluyor. Evet. Ve biz onu tekrar kendi vücudumuzdan
üretilmesini sağlıyoruz. Onarılmasını ve yenilenmesini sağlıyoruz. Kötü bir örnek vereyim mi? Buyurun, ne demek? Arabanızın motorunun yağı var ya. Evet. Arabanın motorunun yağı olmasa ne kadar gider? Hiçbir yere Değil mi? gidemez. Ya gider. Motor Evet, yanana aynen, kadar evet, gider. gider. Motoru yakarsın en Evet. son. İşte motorun yağı eksildiği zaman veya bittiği zaman yeniden motor yağı koymak gibi bir şey bu. Evet, ama motor yağı kendi kendini yenilemiyor ya. Bu da yenilemiyor. Bunu da zaten Ahmet Ha, öyle yapıyor. mi? Daha o anlamda söylemiyorum. Tekrar süre olarak soralım o zaman. Bir daha motor yağını koymak zorunda kalıyor muyuz? Erken dönemde evre 2 ve evre 3'teki diz kireçlenmelerinde eğer hasta morbid obez dediğimiz aşırı kilo almadığı sürece, ekstrem sporlar ve ekstrem hareketler yapmadığı sürece ihtiyaç duyulmuyor. Ömür boyu rahat mıyız ondan sonra? Ondan sonra evet, hasta kendisine baktığı sürece, normal sağlıklı yaşam kurallarına uyduğu sürece bir sıkıntısı olmuyor. Bu nasıl motor yağı bu biliyor musun? Hem koyuyorsun, yağsızlığı gideriyor, hem de motorun dibindeki deliği götürüp tıkıyor ve orayı güzel. tamir ediyor. Evet. Çünkü aynı zamanda kök hücre. Onarıcı ve hasarı onarıcı yapıcı bir özelliğe sahip. Sadece geçici bir ağrı tedavisi yapmıyor. Hasarı tedavi ediyor. Tek iyileştirmiyor. Motordaki çıkan sesi de hallediyor. Evet. Yani ağrıyı da yok ediyor. Orayı onarıyor, Ve kalıyor oradan. orada da kalıyor tekrar. Aynen, evet. Kalıyor, Çünkü evet. akıllı. Kafası çalışıyor, kök hücre. Peki söylediniz mi? Ben onu kaçırmış olabilirim. Ne kadar sürüyor? Yani anestezi dediniz, genel anestezi mi bu arada? Lokal anesteziyle yapıyoruz. Çok hassas hastalarımıza damardan biraz sakinleştirici veriyoruz ama genellikle genel anestezi ya da halk arasında geçtiği gibi narkoz uygulanmasına gerek kalmıyor. Bütün işlem için soruyorum. Yani alacağınız yağ, yani yağ Evet, alma evet. işlemiyle işte atıyorum dize verme işlemi. Onun hepsi 40 dakika sürüyor. Tek seansta ve hasta masadan kalkmadan, Bayıltmadan. bayıltmadan yapıyoruz. Ameliyathanede narkoz mi yok. peki? Evet. Evet. Ameliyathane Ama şartlarında narkoz yok, yapıyoruz. narkoz- Narkoz yok. Anladım, tamam. Lokal Sadece anestezi. Lokal anesteziyle Ameliyathanede narkozsuz. yapmamızın nedeni de kök hücre steril ortamda, temiz ortamda alınması ve yapılması gerekiyor. Yani ameliyathane sadece onun için geçerli. Eğer o temiz ortam gerektirmese burada bile yapılabilir Peki Ahmet, yani. sana müjdem var. Peki alınan yağı kapalı devre hiç havayla temas ettirmeden alsak, o rafine olsa tekrardan geri eklemin içerisine hiç havayla kontak olmadan konulsa nasıl olur? O zaman ameliyathane şartlarına gerek Gerek gerekmiyor. kalmaz, istenilen her yerde yapılır. Yapılabilir. Aklımda deli fikirler var. Evet. Peki bu PRP mi hocam? Ha, güzel soru. PRP değil. Şimdi PRP bazı yerlerde bazı hastalarımızdan da öyle şeyler geliyor. Bana kök hücre yapıldı diye geliyor hastalarımız. Ne yaptılar sana diyorum. Kolumdan Kan kan aldılar. aldılar, Aha. işlediler ve bunu verdiler. Bu bazen hastalarımıza kök hücre diye anlatılmış. Kök hücre değil. PRP trombositten zengin kan sıvısıdır. Gerçek Türkçe açıklaması budur. Trombositten zengin kan Platelet sıvısıdır. rich plazma Evet, değil mi? platelet Yani, rich plazma. aynen. Tam Türkçesi de trombositten zengin kan sıvısı. Trombositler kök hücre özelliği taşımazlar. Bu nedenle PRP kök hücre değildir. Fakat PRP'nin içerisinde büyüme faktörleri ve onarıcı faktörler vardır. Ama bunlar hücre değildir, sıvılardır ya da hormon tarzındadırlar. Onarıcı özellikleri kök hücrede göre çok azdır. Etki süresi de kök hücreye göre çok azdır. Çünkü bunlar oraya bir hücre verip o hücrenin çoğalmasını sağlamıyor. Sadece var olan hücrelerin biraz daha onarılmasını sağlıyor. Bu nedenle PRP kök hücre değildir. Ama aynı yine de tedavi- ufak da olsa işe yarar. Tabii. Biz kök hücre uyguladığımız hastalarda 2 doz PRP yaparak kök hücrenin etki gücünü arttırmada kullanırız PRP'yi. Destekleyici Destekleyici tedavidir, ana tedavidir. tedavi değildir, Değildir. ve devamlılığı yoktur. Yoktur. Yaptığın sürece işe yarar. Evet. Peki bir yaş aralığı var mı bunu mesela eklem arası veya diz veya mesela 16 yaşında işte tenis oynuyordu, tenisçi dirseği oldu geldi. Buna da yapılır mı? Yoksa belli yaş aralığı var mı? 12 yaş üstüyle 60 yaş altında kök hücre tedavisinin en etkin olduğu dönemdir. Çünkü bu yaş grubunda hem vücudumuzdaki kök hücre sayısı fazladır hem de vücudumuzun kendini yenileme özelliği, yeteneği fazladır. 60 yaşın üzerinde karın yağlarımızda ve diğer kök hücre kaynaklarımızda kök hücre sayısı oranı gittikçe azalır. Bir de vücudun kendini yenileme yeteneğinde bir azalma olur. Bu nedenle en verimli yaş grubumuz 12 yaş ile 60 yaş arasıdır. Ama Biraz- her yaş grubunda uygulanır mı? 80 yaşında da uygulanır. Hafif göbek yağında fayda var yani. Tabii ki biz sıfır vücut denilen
o 36 beden daha aşağısı olanlarda kök hücre uygulanmasına zorluk çekiyoruz. Çünkü karın bölgesinde yağ almakta zorlanıyoruz. En az bir 100 ile 200 gram yağı belli bir bölgeden almak zorundayız. Peki benim patel miydi? Patella. Patella. Patella Diz diyelim, diz evet, tamam, kemiği. okey. Aha. Diz kemiğim, yani daha doğrusu bende de kıkırdak azalması var sağ dizimde. Ben bunu biliyorum yani. Bu sonuçta sizin bahsettiğiniz Evet, olayın aynısı. aynısı. Peki mesela bayağı gerçekten iğneyle ya da kanülle mi neyle giriyorsunuz? İğneyle Ha, giriyoruz. nasıl, neyle Evet. giriyorsun? Korkmamız gerekiyor mu ya? Hayır, iğneyle giriyoruz. Hatta şey gibi, böyle kalçadan yapılan iğne kalınlığındaki bir iğneyle giriyoruz. Girmeden önce dizde gireceğimiz bölge var zaten. Kemiğe falan dokunmuyoruz. Tamam. Cildin arasından, cildin içerisinden direkt eklem boşluğuna düşüyoruz Tam ve pozisyonu da biliyor. Evet, bu tam orada pozisyon. Tam bu dokunduğunuz yer. pozisyon. Evet. Hafif böyle Aynen. değil mi? Tam Evet. şu serbest alacak ayak bu pozisyonda. oradan tam giriyoruz. şuradan. Oradan Bu hangi Sadece- taraf? Ha. Dış iç taraftan İçten. giriyorsunuz. İçten ve taraftan. dıştan iki Ve tane ikisinin girişleri arasına var. enjekte mi ediyorsunuz? eklem boşluğuna bırakıyoruz. O orada dağılıyor. Eklem hareket ettikçe bütün eklem kapsülüne dağılıyor. O zaman hemen hareket etmeyi de tavsiye ediyorsunuz öyle mi? Tabii biz hasta işlem yaptıktan sonra 1 saatlik bir dinlenme, ki o dinlenmeyi de genelde eğer hastalarımıza sakinleştirici verdiysek sakinleştiricinin etkisinin artmasını bekleriz. Hastayı günlük yaşantısına hemen ameliyathaneden çıkıp devam edebiliyor. Hareket ettiğim sürece bana çalışacak Evet. o zaman öyle Tabii, mi? Evet. Çok Ama ilginç. çok aşırı bir zorlama ya da ters hareketler eklemine göre bazı önerilerde bulunuyoruz ama hasta günlük yaşantısına hemen dönüyor. O zaman yurt dışından izleyen seyircilerimiz de bu tedaviyi İstanbul'a gelip de yaptırmak istediklerinde bir gün ayırmaları yeterli. Sabah Bir uçağıyla gün. gel, akşam uçağıyla git. Bu Gidebilirler. kadar basit Evet, diyorsunuz. bu kadar basit. Herhangi bir komplikasyon, yan etki olmaz mı? Olmaz çünkü yaptığımız işlem hastanın kendi vücudundan yapıyoruz zaten. Yani eğer zararlıysa zaten kendi vücudunda zarar verir o. Kendi vücudundaki bir maddeyi bir bölgeden alıp başka bir bölgeye verdiğimiz için hiçbir yan etkisi yok. Hatta yani şu an için kök hücre ve PRP ağrı tedavisinde kullandığımız en güvenilir ve yan etkisi en az olan tedavi yöntemidir. Yani mesela atıyorum benim sağ dizimde ve aynı zamanda siyatiğimde, tabii ki hep bunların birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyorum, yanlış değil herhalde. Ve sol ayak bileğimde ağrılarım var benim. Hepsi aynı seansta Hah, yapılabilir. onu soracağım. Tek seansta yapılabilir. Peki mesela şöyle bir saçma sorum var, büyük bir saçma soruyla geldim size. Mesela yıllar içerisinde sağ dizimden kendi yürüyüşümü de bozduğumu bildiğim için, yani diz ağrımdan kaçtığım için yürüyüşümü de bozduğumu ben farkındayım normalde. Sol dizimde de fark etmeden aynı şekilde bir azalma olması ihtimalini göz önüne alarak siz ikisini de muayene edip mesela ikisine de yapmak taraftarı mısınız? Eğer tabii ki siz Uygulamayı. bahsettiğiniz gibi bir hasardan ya da bir ağrı başlangıcından bahsediliyorsa bu tedavi yöntemleri ne kadar erken dönemde yapılırsa o kadar etkili ve o kadar kısa sürede iyileşme sağlıyor. Şimdi benim mesela ihtiyacım, farz edin ki sol tarafta yok aslında ama ben istiyorum sizden. Bunu yapıyor musunuz? Hani sağa yapıyorken sola da yapalım doktor. Ben bu işte bundan bir daha sorun yaşamayayım desem mesela, ihtiyacım olmadığı halde koyar mısınız? Vallahi Aslında orada ben söyleyeyim, ben gireyim. Ben dönen tekere hiçbir zaman çomak sokmam. Yani Sen sokar genelde mısın tıbbi olarak önermiyoruz. Gerektiği zaman, yani zamanında ve gerektiğinde bu tedavilerin uygulanması gerekiyor. Ama birinde işte 3 derece hasar var, birinde 2 derece hasar var ya da 1 derece evet. hasar var ama daha şu anda sıkıntı oluşturmuyorsa Bravo. koruyucu amaçlı da o dize yapabiliriz. Peki tamam. Ama yani tam böyle 0 hasarsız bir ekleme bu tedaviyi uygulamıyoruz. Tamam, peki. Önermiyoruz da. Tamam. Peki şey soracağım Ahmet Hocam son olarak. Rakam vermeden söyleyin. Çok pahalı bir yöntem Uygulama midir, mı? Evet. uygulamadır? Herkes yaptırabilir mi? Şimdi yani çok pahalı bir yöntem değildir ama çok da Menisküs ucuz ameliyatıyla değildir. mesela kıyaslayın. Ondan bir %50 fazlasıdır yani ücret olarak. Peki. Yapalım. Ama ameliyat gerektiren bir olay olmadığı için, yan etkisi olmadığı için, erken dönemde hemen hasta günlük yaşantısına ve işine döndüğü için hastalar genelde ücret konusunda pek sormuyorlar bile. Sadece bunları soruyorlar. Bunlar varsa bizim için önemli Bir değil an diyorlar. önce hayatıma dönebileceğim Hayatıma sonuçta. dönmek Aynen. istiyorum. Yani sonuçta Ameliyattan korktukları ya da ameliyat olmak istemedikleri için bunu tercih ediyorlar. dizim ağrıyor, orta gelirliyim, geldim, yaptırabilecek cüzdanım var mıdır, yok mudur diye düşünmeme gerek yok yani. Yok. O kadar çok bir ulaşılmaz ya da ödenmez bir ücreti değil.
Ama yardımcı olursunuz gene de. Tabii ki, canım. her Yani zaman, tabii ki. iyi bir insansınız Tabii, sonuçta. her zaman. Peki programımıza Teşekkür katıldığınız için ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim siz bir yere ayrılmayın. Bakalım sırada ne var?